kurban fiyatını belirlemede 3 yöntem vardır Burak Bey. Birinci yöntem bizim öteden beri uyguladığımız klasik satış yöntemi. Gidersiniz, hayvanı beğenirsiniz. Dersiniz ki ben bu hayvanı almak istiyorum. Satıcıyla müşteri pazarlık usulü pazarlığını yapar. Bu hayvanı 50 bin liraya satın aldık derler. Bu bildiğimiz yöntemdir zaten, klasik yöntem. Birinci yöntem budur. İkinci yöntem, hayvanı canlı tartıya çıkarırlar kesimden önce. Denir ki işte birim kilogram fiyatı örneğin 10 TL. Hayvanı canlı tartıya çıkarırlar. Canlı tartıda hayvan 100 kilo geldi. 100 kilo çarpı 10 örneğin işte örneğin 10 bin lira. 10 bin lira hayvanın bedeli olarak belirlenmiş olur. Bu da ikinci yöntemdir. Bu da caizdir. Bunda da bir problem yok. Üçüncü yöntem kardeşimizin sorusundaki yöntemdir. Yani hayvanın kilogram fiyatı kestikten sonra o karkas et dediğimiz işte iç organları atılır, işte hayvanın o tırnakları, derisi, işte kellesi vesaire bunlar ayrıştırılır. Ondan sonra hayvanın o karkas eti kaç kilogram gelecekse bunu biz birim fiyatı olarak örneğin 50 ile çarpacağız. 50 çarpı kaç kilogram geldiyse, 100 kilogram geldiyse 50 çarpı 100 bu hayvanın bedeli işte örneğin 50 bin lira olarak belirlenmiş olur. Bu şekilde yapılacak olursa biz bu işlemin de caiz olduğunu söylüyoruz. Şimdi işin teknik boyutunu merak eden kardeşlerimiz olur. Çünkü bizi çok yani bu alanın uzmanı, dini sorulara muhatap olan kardeşlerimiz de dinleyebiliyor. Burada fiyatta bir belirsizlik yok mu hocam? Bu akit ifsat olmaz mı? Yani fasit, geçersiz bir akit olmaz mı diyebilirler. Evet, İslam hukukunda alışveriş akitlerinde fiyatın belirli olması asıl olandır. Fiyat belirsiz ise o akit geçersiz, fasit kabul edilir. Ama bu akdi geçersiz kılan belirsizlik bizim fıkıhta cehaleti fahişe dediğimiz, cehaleti kebira dediğimiz büyük bir cehalet varsa, aşırı bir cehalet durumu varsa o zaman bu akdi ifsad eder. Çok basit bir örnek. Ben şu elimdeki telefonu size sattım. Dedim ki Burak Bey ben bu telefonu size sattım. Bakın fiyat konuşmadık. Size tamam aldım dediniz. 2 gün sonra geldim dedim ki Burak Bey ben size 2 gün önce telefonu satmıştım. Verin 100 bin lira mı? Siz şaşırırsınız. Hocam ne 100 bin lirası? Biz öyle konuşmadık ki. Bakın bak hiç fiyat konuşmadık. Bu bizi birbirimize düşecek bir şeydir. Niza dediğimiz bir çekişmeye, anlaşmazlığa götürecek bir durumdur. Burada tam bir belirsizlik vardır. İşte bu böyle bir akit yoktur. Sanki böyle bir satım akdini hiç yapmadık. O telefonu ben sizden geri alırım. Böylece bu akit yapılmamış olur. Ama bu kurban olayında taraflar kesim akdi bittikten sonra hayvanı tarttılar 100 kilogram geldi. Birim fiyatını baştan belirlemişlerdi zaten. 50 ile çarptılar. Fiyatı belirlediler, götürdüler, satıcıya teslim ettiler. Tarafların böyle bir anlaşmazlığa düşme gibi bir şey oluyor mu bu durumda? Olmuyor. Çünkü satıcı biliyor kaç kilogram çıkarsa 50 ile çarpacak. Alıcı biliyor, müşteri biliyor kaç kilogram çıkarsa 50 ile çarpacak. Evet bir cehalet vardır ama bu cehaleti yesira deriz Arapçada. Yani az bir bilinmezliktir, basit bir bilinmezliktir. Bu basit bilinmezlik akdi geçersiz kılan, o akdi ifsad eden bir şey değildir. Dolayısıyla böyle bir satım akdinin biz geçerli olduğunu söylüyoruz.